Ya bugün içinde yaşadığın o lüks, yüksek tavanlı, her tarafı böyle boydan boya camla kaplı apartmanın aslında klinik bir hafıza kaybından, hani travmatik bir psikolojik rahatsızlıktan muzdarip olduğunu söylesem ne düşünürdün? Muhtemelen biraz deli olduğunu düşünürdüm ilk başta. Biliyorum kulağa cidden tuhaf geliyor. Ama şehirler de tıpkı insanlar gibi amnezi yaşayabiliyor işte. Biz de bu derinlemesine incelememizde tam olarak bu krizin kalbine iniyoruz. Kesinlikle çok önemli bir kriz bu. Odak noktamızda sokakların, kapıların, meydanların böyle sadece beton ve asfalttan ibaret olmadığını, devasa bir zihnin kıvrımları olduğunu anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve tabii onun bu muazzam felsefesinin somutlaştığı 5 şehir Heh, işte orası çok kritik. de birleştiren canlı organizmalar olduğunu deşifre etmek. Ya Tanpınar genelde sadece eskiye ağıt yakan, böyle bir nostalji aşığı falan sanılır. Evet, maalesef hep öyle etiketlenir. Ama bence o modernleşme sancıları çeken bir toplumun psikolojisini çözen bayağı bildiğin bir psikanalist. Ya o nostalji aşığı etiketi gerçekten de Tanpınar'a yapılmış en büyük haksızlıklardan biri. Hani onu sırf geçmişe özleyen romantik bir yazar olarak kodlamak, Çok sığ kalıyor değil mi? aynen öyle. Kurduğu o devasa, karmaşık düşünce mimarisini tamamen çöpe atmak demek. Onun şehirleri, binaları ve insanların nasıl okuduğunu anlamak için önce onun zihnindeki o devasa mekanizmayı çözmemiz lazım. Zaman kavramı değil mi? Evet, zamanı nasıl algıladığını çözmemiz şart. Burada büyüleyici olan şey, Fransız filozof Henri Bergson'un felsefesinin Tanpınar'ın zihnine nasıl entegre olduğu. Nasıl bir entegrasyon bu peki? Şöyle söyleyeyim, genelde zaman nedir bizim için? Düz bir çizgi gibi düşünürüz değil mi? Geçmiş, şimdi ve gelecek, Evet, takvim gibi. ama Bergson bunu reddeder. İki tür zaman olduğunu söyler. Birincisi, zekanın pratik işleri halletmek için icat ettiği, saat kadranlarıma sıkışmış, ölçülebilir o matematiksel zaman. Dur bir saniye. Yani bizim duvar saatindeki tik-taklar veya işte ajandamıza yazdığımız toplantı saatleri falan aslında uydurma bir zaman algısı mı? Kesinlikle uydurma. O sadece günlük hayatta işlerimizi organize etmek için kullandığımız mekanik, cansız bir araç. Bergson'un ve dolayısıyla Tanpınar'ın asıl ilgilendiği şey ikinci tür zaman, yani süre. Fransızca tabiriyle düre. Süre. Peki nasıl tanımlıyor bunu? Bu, ruhumuzun içinde kesintisiz akan bir nehir gibi. Burada geçmiş, geride bırakılmış ölü bir şey falan değil. Şimdiki zamanın içinde aktif olarak yaşamaya devam ediyor. Hmm. O zaman hafızayı böyle bir dosya dolabı gibi düşünmeyi bırakmamız gerekiyor. Aynen öyle, çok doğru. Yani geçmiş böyle 1995 etiketli, tozlu bir klasörde beklemiyor. Bunu şöyle somutlaştırsak doğru olur mu? Diyelim yolda yürüyorsun ve burnuna aniden fırından yeni çıkmış tereyağlı bir poğaça kokusu geliyor. Evet, harika bir örnek bu. Hmm. Beynin o an, 1995 yılındaki ilkokul kantinini hatırladım, dur şu dosyayı açayım demez. Demez, anında oradasındır çünkü. Hah, o anın bütün nörolojik ağırlığıyla, o ilkokuldaki endişenle veya işte neşenle birlikte tam olarak şu anın içinde yaşatır. Geçmiş bitmemiştir, aktif bir şekilde sinir sisteminde şu an işlem görmektedir. Kusursuz bir özet oldu bu. İstemsiz bellek mekanizması tam olarak budur işte. Proust'un o meşhur Madeleine keki hikayesiyle aynı şey. Evet evet, edebiyatta çok popülerdir o. O poğaça kokusu beynindeki zaman çizgisini dikey olarak delip geçer. İşte Tanpınar'ın o çok bilinen, hep alıntılanan dizeleri de sadece estetik bir şiir değil aslında. Hangi dizeler? Ne içindeyim zamanın olan mı? Aynen. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bu dizeler bildiğin bilincin nörolojik işleyişinin bir tasviri. Vay canına, adam resmen geçmişin, şimdiki zamanın içinde aktif bir radyasyon gibi ışıma yapmasını anlatıyor yani. Kesinlikle. Onun için mekanlara baktığında da bunu görür. Gördüğü bir çeşme veya bir han kapısı zihninde o yekpare zamanı tetikler. İyi de peki ama bu bireysel hafıza meselesini alıp koskoca bir topluma nasıl uyarlıyoruz? İşte asıl mesele o. Yani benim poğaça kokusuyla çocukluğuma dönmemle bir toplumun sokakları, binaları ve bu modernleşme krizi arasında nasıl bir köprü kuracağız? İkisi bambaşka ölçekler sonuçta. Biri birey, biri toplum.
İşte Tanpınar'ı dahi yapan o sıçrama noktası tam burası. Tanzimat'la başlayan ve Cumhuriyet'e uzanan o sancılı batılılaşma sürecine bakıyor adam. Ve ne görüyor orada? Toplumun hafızasında devasa bir kara delik açıldığını görüyor. Bak kendisi modelleşmeye karşı falan değildir. Hatta kendisine eski bir garpçıyım yani batıcıyım der. Öyle mi? Ben onu hep daha gelenekçi sanırdım. Çoğu kişi öyle sanır ama değil. Onun dehşete düştüğü şey yeniyi inşa ederken eskinin fişinin tamamen çekilmesidir. Anladım. Üstadı Yahya Kemal'den aldığı o meşhur imtidat yani süreklilik fikri burada devreye giriyor işte. İmtidat, süreklilik. Evet, değişerek devam etmek, devam ederek değişmek kuralını koyuyor. Yani eski olan her şeye körü körüne sarılalım demiyor. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Bak şimdi, elimizde yıllardır kullandığımız bir akıllı telefon var diyelim. Evet, çok iyi bir analoji. İşletim sistemini güncellemek, yeni uygulamalar yüklemek, arayüzü hızlandırmak falan istiyoruz modern dünyaya ayak uydurmak için. Tabii gayet doğal bir istek bu. Tanpınar da diyor ki harika, tabii ki en yeni işletim sistemini kuralım ama bunu yaparken neden telefonu fabrika ayarlarına döndürüp bütün fotoğrafları, rehberi, mesajları siliyoruz? Tam olarak bunu diyor işte. O güncellemeye değil, fabrika ayarlarına döndürme işlemine yani toplumun o hafıza zehirlenmesine isyan ediyor. Çok net bir benzetme oldu. Eğer o fotoğrafları, o ana veriyi silersen, elinde çok hızlı çalışan ama hiçbir kimliği, hiçbir geçmişi olmayan, içi boş bir cihaz kalır. Kesinlikle ruhsuz bir cam parçası. Fabrika ayarlarına döndürülmüş bir toplum da aynen böyledir işte. Hızlı refleksler verebilir belki ama derin düşünemez. Tanpınar da bu endişeyle o hafıza duraklarını haritalandırmaya karar veriyor ve karşımıza 5 şehir çıkıyor. Yani kitap bir nevi kurtarma operasyonu. Kesinlikle öyle. Bu kitap basit bir seyahatname falan değil. Aslında o silinmekte olan hard diskin kurtarılabilen verilerini bir dökümü. Seçtiği Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul'da rastgele duraklar falan değil. Her biri o kültürel işletim sisteminin kritik birer çekirdeği. O zaman bu şehirlerin anatomisine bir girelim. Fabrika ayarlarına dönmeden yeni işletim sistemini o eski verilerle sentezlemeyi başarabilmiş bir yer var mı elimizde? Var aslında. Sanırım ilk durağımız olan Ankara tam da böyle bir laboratuvar. Ama ilginçtir, çoğu insan Ankara'yı sadece sonradan yoktan var edilmiş, böyle bozkırın ortasına kondurulmuş yeni ve bürokratik bir başkent sanır. Yani dışarıdan bakıldığında o bürokratik yüzü çok baskındır, haklısın. Ama Tanpınar'a göre Ankara bir iç kaledir. İç kale mi? Nasıl yani? Şöyle, tarihin büyük krizleri hep onun eteklerinde çözülmüştür. Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve nihayet Cumhuriyet. Hepsi orada fiziksel bir katman bırakmıştır. Üst üste binen katmanlar. Aynen öyle. Ve Tanpınar, o bahsettiğimiz süreklilik veya senin tabirinle o veri aktarımı sentezini Ankara'da çok spesifik bir örnekle yakalar. Hangi örnek o? Hacı Bayram Veli Camii ile Ağustos Tapınağı'nın o yan yana duruşu. Aa evet orası çok çarpıcı gerçekten. Şimdi bak bu detayı okuyan veya oradan geçen biri şey diyebilir. Ne var yani? İki eski bina yan yana duruyor. Ne güzel işte. Kültürel hoşgörü falan deyip geçebilir. Der, çoğu insan da diyor zaten. Ama Tanpınar bu bir turizm broşürü mantığıyla okumuyor ki bunun o sokaktan geçen, o tapınak ve caminin gölgesinde yürüyen insanın psikolojisinde yarattığı bir etki var. Bir yeniden kablolama süreci var değil mi zihninde? Tam isabet. Bu sadece mimari bir tesadüf falan değil. Bir düşün, bir yanda dünyayı fethetmiş kibirli, gücün zirvesini temsil eden o devasa mermerleriyle Roma İmparatorluğu'nun Augustus Tapınağı duruyor. Devasa bir güç gösterisi. Aynen. Hemen onun omuz hizasında sırtını ona dayamış, topraktan, ahşaptan ve kerpiçten yapılmış, tevazuyu, o içsel fethi anlatan Hacı Bayram Veli Camii duruyor. İnanılmaz bir kontrast. Ve yeni gelen medeniyet kendinden önceki o devasa gücün izini silmiyor, onu dinamitlemiyor, onunla omuz omuza durarak o coğrafyadaki tarihsel devamlılığı kabulleniyor. O sokaktan geçen vatandaşa bilinçaltı düzeyde şu mesaj işleniyor aslında. Sen sadece 10 yıllık veya 100 yıllık bir hikayenin değil, binlerce yıllık devasa bir sürekliliğin varisisin, değil mi? Tam olarak bu. Bir sentezin varisisin diyor şehir sana. Hatta Tanpınar işi sadece binalarla da sınırlı bırakmıyor hatırladığım kadarıyla. Atatürk'ün o milli mücadele yıllarındaki Kocatepe'deki duruşunu alıp
Ta 1071'de Malazgirt'teki Alparslan'ın iradesine falan bağlıyordu. Çok doğru bir bağlantı. Sanki o Ankara tepeleri, o dağlar belirli bir ruh halini yüzyıllar boyunca hafızasında tutmuş da hani en kritik anda, doğru an geldiğinde o liderin bedenine o iradeyi yeniden aktarmış gibi. Ya bu çok güçlü bir aktarım. Mekanların ve coğrafyanın sadece fiziksel bir zemin olmadığını, bir iradeyi taşıdığını gösteriyor bize. Gerçekten büyüleyici. Veya donanımın tamamen parçalandığı travmatik bölgelere de çeviriyor yüzünü. Oradan da Erzurum'a geçiyoruz herhalde. Aynen öyle, Erzurum'a geçiyoruz. İşte Erzurum kısmı o hard diskin tamamen çöküş senaryosu sanırım. Zaferden trajediye çok keskin bir düşüş var orada. Maalesef öyle. Birinci Dünya Savaşı, katliamlar, Rus işgali, Sarıkamış trajedisi ve ardından gelen o büyük depremler falan. 1923'te Erzurum'a gittiğinde Tanpınar bir şehir falan bulmuyor ki. Nüfus 60 binden 8 bine çakılmış. Korkunç bir rakam bu. Sokaklarda dolaşan bir iskelet kalmış geriye resmen. Çünkü yıkılan şey sadece taştan binalar değil ki orada. Erzurum eskiden öyle sıradan bir doğu kenti falan değildi. Nasıldı peki? Trabzon-İran ticaret yolunun tam kalbindeki devasa bir ekonomik ve kültürel ekosistemdi. Orada Dabaklar Şeyhi denen bir ahilik düzeni vardı. Dabaklar Şeyhi. Evet, Saraçlardan tut Kürkçülere kadar tam 32 farklı el sanatı gece gündüz tıkır tıkır işleyen devasa bir üretim ağı düşün. Ciddi bir endüstri yani. Kesinlikle. Savaş dediğimiz o silindir sadece binaları değil, bu 32 sinir ucunu, bu sosyolojik düzeni kökünden söküp atıyor. Şehir resmen kimliğini kaybediyor. Ya o kimlik kaybını anlattığı tek kollu adamın hikayesi beni mahvetmişti. Ah evet, o çok vurucudur. Sibirya esaretinden, o dondurucu soğuktan hayatta kalıp yıllar sonra memleketine dönen bir adam. Şehre giriyor ama bıraktığı mahalle yok, evinin yeri bile belli değil, eşini, çocuğunu bulamıyor. Her şey yok olmuş. Akşama kadar o yıkıntının içinde dolaşıp, gün batarken bir kahveden çıkıp o enkaz şehri terk ediyor. Biri ona nereye gidiyorsun diye sorduğunda altüst olmuş yüzüyle geldiğim yeri söyledim, yetmez mi diyor. Çok ağır bir söz. Bu sadece bir adamın trajedisi değil ki. Bir insanın kendi şehrine, kendi yuvasına yabancılaşmasının, o hafıza bağının tamamen kopmasının en vahşi kanıtı aslında. Çok sarsıcı bir çaresizlik. Donanım paramparça olmuş dediğin gibi ama Tanpınar'ın o gözlemciliği burada da bitmiyor. O enkazın içinde, o ölümün mutlak zafer kazandığını sandığın yerde bile bir şeylerin direndiğini fark ediyor adam. Ne direniyor peki o yıkıntıda? Yarı yıkık o toprak damlı evlerden tüten ilk cılız dumanları görüyor mesela. O travmanın ortasında yeniden davul zurna çalıp bar oynayan insanları izliyor. Vay canına, hayata tutunma inadı. Aynen. Erzurum, donananı yok edilse bile içindeki o kök yazılımın, o yaşama tutunma refleksinin ölüm karşısındaki eşsiz direnişi aslında. Anlıyorum. Demek ki yüzeydeki binalar yıkılsa bile derinde o toprak damların altında çalışan bir kök kod var. O temel algoritma bir şekilde hayatta kalıyor. Kesinlikle kalıyor. Bu da beni ister istemez o kodun kaynağına çekiyor. Anadolu'nun o manevi merkezine, yani Konya'ya. Çünkü Erzurum'da hayatta kalma mücadelesi veren o ruhun ilk şekillendiği yer Konya değil mi? Tam üstüne bastın. Erzurum'daki o çelik gibi direncin beslendiği ana damara, kaynağa iniyoruz Konya'da. Tanpınar, Konya'yı bir bozkır çocuğu olarak tanımlar. Bozkır çocuğu. Güzel bir tabir. Dışarıdan Konya Ovası'na baktığında uçsuz bucaksız, dümdüz, sarı, hani neredeyse tek düze bir sadelik görürsün ya. Evet, bir hiçlik hissi verir insanı. Ama o dışarıdaki minimalizm, içerideki devasa derinliği gizleyen bir perdedir sadece. Konya, Türk-İslam sentezinin mimari ve ruhsal kaynak kodudur. Evet, Selçuklu mimarisinin o gizemli tarafı hep ilgimi çekmiştir benim de. Mesela Osmanlı'nın o İstanbul'daki devasa, dışa dönük, bütün şehre ben buradayım diye bağıran kubbeli emperyal camileri gibi değildir Selçuklu eserleri. Asla değildir, bambaşka bir felsefesi vardır. Konya'da bir medreseye veya camiye dışarıdan bakarsın, böyle sert, gösterişsiz, düz taş duvarlar falan görürsün. Ama o kapıdan içeri bir adım attığında karşında çinilerle, o inanılmaz taş işçiliğiyle bezenmiş bambaşka bir iç uzay. Bir maneviyat evreni açılır resmen. Kusursuz bir gözlem oldu bu. İşte o içe dönüklük,
Orta Asya'dan kopup gelmiş göçebe bir enerjinin, tehlikeli bir coğrafyada kendini koruyarak derinleşme çabasıdır aslında. Kendini dış dünyaya kapatıp içeriye yatırım yapmak yani. Hah, aynen öyle. Mevlana'nın felsefesiyle o dönemin mimarisi birbiriyle doğrudan konuşur. İçsel derinlik, dışsal gösterişin her zaman ama her zaman önündedir. Tanpınar, Konya'da, o medreselerde bu toplumun henüz yapıcı, hani taze ve üretken olduğu o ilk gençlik enerjisini bulur. Peki bu ruhsal temeli, bu bozkırın içe dönük kodunu alıp nasıl daha dışa dönük, daha yaşamla iç içe, estetik bir arayüze dönüştürmüşüz? Güzel soru. Yani ruhu inşa ettik, peki medeniyetin fiziksel estetiğini nerede kurduk? Cevap sanırım Bursa'nın o yeşil yamaçlarında gizli. Tam olarak orada gizli. Konya'daki o yoğunlaştırılmış içsel kod var ya, Bursa'da muazzam bir estetik patlamaya dönüşüyor. Estetik bir patlama. Evet, Tanpınar Bursa için o meşhur tanımını yapar. Kendi medeniyetimizi madden ve manen kendi ellerimizle kurduğumuz yer der. Çok iddialı. Öyle. Bursa'da mimari sadece barınak inşa etmek veya duvar örmek değildir. Adamlar doğayı, suyu, taşı, dağı bir bütün olarak mimarinin içine katmışlar resmen. Özellikle su meselesi ya. Tanpınar'ın o çeşmeleri anlatışı beni benden alıyor okurken. Çok şiirseldir o kısımlar. Sokaktaki çeşmeleri, mahallenin su içtiği basit musluklar olarak falan görmüyor ki adam. Onlar için çağların hikayesini terennüm eden billur muhafazalar diyor. Müthiş bir tanım. Yani çeşme adamın gözünde bildiğin estetik bir kayıt cihazı. Ve yine en başa o Bergson'a dönüyoruz burada aslında. O suyun kesintisiz akışı, sürekli çıkardığı o ritmik ses, şelaleler, şadırvanlar falan. Evet, zamanla bir ilişkisi var sanırım. Aynen. Bunlar süre kavramının yani o dürenin doğadaki karşılıklarıdır. Su akar, zaman geçer ama o ses hep oradadır. İnsanlar o çeşmenin, o şadırvanın etrafında toplanır ve nesiller boyu ortak bir ritim yakalarlar. Bütünleyici bir unsur yani. Kesinlikle. Aynı şekilde kapı motifi de öyle. Kapılar sadece tahtadan veya demirden yapılmış nesneler değildir onun dünyasında. Evet evet, kapı insanla dış dünya arasındaki o kutsal eşik. Dilimize bile işlemiş bu. Erzurum'da sokağa çıkmak demezler, kapıya çıkmak derler mesela. Çok güzel bir detay. Mahremiyetin, ailenin, o iç kodun, dışarıdaki karmaşık dünyaya açılan o ilk süzgeci kapıdır çünkü. Ve bu kapılar, hanlar, mahalleler hep insan ölçeğinde inşa edilmiş. Aynen, insanı ezen devasa yapılar yok. Bütün bu estetiği, suyu, doğayı, kök kodu ve sentezi birleştirip ulaştığımız o nihai devasa makine ise tabii ki İstanbul. İmparatorluğun kalbi. Kaçınılmaz son. Ancak beş şehirdeki İstanbul sadece görkemli bir vitrin değil, sanki aynı zamanda çözülmenin, çürümenin de merkez üssü gibi. İşte İstanbul, o bahsettiğimiz hafıza zehirlenmesinin, hani senin dediğin o fabrika ayarlarına dönme krizinin en net okunduğu yerdir. Çöküşün başladığı yer. Tanpınar, eski İstanbul'un o birbirinin güneşini kesmeyen, bir caminin, bir çınarın etrafında organik olarak büyüyen o mahalle kültürünün çöküşünü izler acı içinde ve bunun yerine dikilen o kimliksiz apartman bloklarını çok çarpıcı bir metaforla anlatır. Ne diyor onlara? Onlara küçük Babil der. Üsttekinin alttakinden habersiz, ölümüne, dirimine kayıtsız, küçük bir Babil gibi her penceresinden ayrı bir radyo merkezinin namesi taşan apartmanlar. Tanpınar adam 70 yıl önceden bugünün röntgenini çekmiş resmen ya. Çekmiş valla. Bugün o apartmanlarda pencerelerden radyo sesi taşmıyor. Belki onun yerine Spotify listelerimiz var. Ama durum birebir aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bırak alt komşunun ölümünü dirimini bilmeyi, bugün o binaların asansörlerinde komşumuzla kazara göz göze gelmemek için telefonumuzun çekmediğini bildiğimiz halde ekrana boş boş bakıp duruyoruz. Maalesef öyle. Ve Tanpınar'ın isyan ettiği şey tam da bu yabancılaşma işte. Bu kopukluk, O mahalle kültürünün, eski hanların, işlemeli kapıların yok oluşu basit bir kentsel dönüşüm süreci falan değildir. Bu doğrudan doğruya bir kolektif bellek silme operasyonudur. bilinçli bir silme mi diyorsun? En azından sonuçları itibariyle öyle.
Atalarımız o eski yapıları, o çeşmeleri, camileri adeta bir inançla, kendi varoluşlarını o taşa kazıyarak inşa ediyorlardı. Mekanla aralarında organik, kanlı canlı bir bağ vardı. Ruhlarını veriyorlardı. Aynen. Oysa günümüzün o ruhsuz birbirinin kopyası beton hücreleri sadece barınma ihtiyacını karşılayan, alınıp satılan birer rant nesnesi. Yani o bina yıkıldığında sadece moloz çıkmıyor ortaya. O binaya sinmiş olan saygı, estetik, hafıza hepsi un ufak oluyor. İnsan da kendi elleriyle tonlarca para dökerek inşa ettiği o kimliksiz lüks hücrelerin içinde yavaş yavaş yalnızlaşıyor. Kesinlikle. Biz o mekanları sadece tüketiyoruz artık, onlarla yaşamıyoruz. Geçmişle, yani o Bergson'un düreysiyle bağımızı kopardığımız an, şimdiki zamanımızda o asansördeki boş ekranlar gibi anlamsızlaşıyor. O zaman bu zihin açıcı dalışımızı yavaş yavaş toparlayalım. Toparlayalım tabii. Tanpınar bize özetle şunu haykırıyor bence. Geçmiş müzelerde sergilenen tozlu bir vitrin veya işte tarih kitaplarında okuyup geçeceğimiz cansız bir veri yığını değil. Kesinlikle değil. Geçmiş, bugünümüzün damarlarında akan, her kararımızı, her estetik algımızı şekillendiren canlı, aktif bir sinir sistemi. O yıkılan eski binalara veya ahşap evlere ağlamıyordu, o binalarla birlikte silinip giden o ruha, o ortak zekaya, o hafıza sürekliliğine ağlıyordu aslında. Tam da buna ağlıyordu. Ve o muazzam uyarısını bırakıyor bize. Neydi o? İşletim sistemini güncellerken, moderniteye koşarken, o kök verileri, o bizi biz yapan bağları silerseniz, geriye sadece kalabalık bir boşluk kalır diyor. Şehirleri ayakta tutan betonarme kolonlar falan değil, nesiller boyunca o sokaklara kazınmış olan ortak hafızanın ta kendisidir. Harika bir özet oldu bu. Şimdi bizi dinleyen sana dönmek istiyorum ve seni kafanı kurcalayacak bir düşünceyle baş başa bırakıyorum. Zor bir soru geliyor galiba. Her gün içinde yaşadığın, hiçbir şey hissetmeden önünden geçtiğin o yepyeni, devasa, hani her tarafı cam kaplı gökdelenlere, o birbirinin tamamen kopyası olan kimliksiz sokaklara bir bak. Bir baksınlar gerçekten. Sence 100 yıl sonraki nesiller o sokaklarda yürüdüğünde bugünün insanı hakkında, senin hakkında nasıl bir süre, nasıl bir ruh devralacaklar? Belki de asıl korkmamız gereken şey geçmişi unutmak falan değildir. Belki de asıl kabus gelecekteki çocuklara bırakacak bir şimdiki zaman hafızası, hani onlara miras bırakacak bir ruh inşa edemiyor oluşumuzdur. Bunu bir düşün derim.